Rüzgarın sesi her zaman huzur vermez. Bazen rüzgar milyonlarca yıl önce verilmiş ilahi bir cezanın yeryüzündeki yankısıdır. Ufka baktığınızda bu uçsuz bucaksız sarı bozkırda dikilen devasa gölgeler görürsünüz. Ağırlığı binlerce tonu bulan bir ordu gibi yan yana dizilmiş, miğferleri nöbetçileri andıran tuhaf kayalar. Çoğu insan için onlar sadece aşınmış taş parçalarıdır. Fakat Anadolu'nun kadim hafızasında onlar zamanın dışına atılmış, ebediyete çivilenmiş kibrin ta kendisidir. Peki doğa neden bu kadar ürkütücü heykeller yaratmaya ihtiyaç duydu? Gökyüzünün öfkesi miydi? Yoksa kumun ve zamanın acımasız heykeltıraşlığı mı? Ne dersiniz? Başlıyoruz. Anadolu taş kesilme efsaneleriyle doludur. Fakat bu bozkırın hikayesinde masumların çaresiz doğaları değil, kibrin tanrılara meydan okuyuşu vardır. Kadim anlatılara göre yenilmez olduklarına inanan kibirli bir kral ve ordusu, bereketin anası Kibele'nin kutsal bozkırını çiğneyerek gökyüzüne, yıldızlara hükmetmeye kalkar. Denizlerin ötesinden gelen fırtınaların efendisi Enlil'in Mezopotamya'daki öfkesi, Anadolu'da Hititlerin fırtına tanrısı Teşup'un ve Luvilerin kudretli tanrısı Tarhunza'nın nefesiyle birleşir. Göğe meydan okuyan bu orduya karşı gök yarılır. Tarhunza'nın nefesi yani fırtına yeryüzünü yalar geçer. Toprak ana Kibele bu kibirli zalimleri yutmayı, onlara mezar olmayı reddeder ve onları yeryüzüne çiviler. Rüzgar binlerce yıl boyunca onların etini sıyırır. Geriye sadece miğferleri ve kalkanlarıyla ufka bakmaya mahkum edilmiş bu devasa taş iskeletler kalır. Gece çöktüğünde rüzgarın bu kayaların arasından geçerken çıkardığı o ince ıslık, yenilmiş o ordunun bitmek bilmeyen feryadını yansıtır. Mitolojinin Tarhunza'nın et sıyıran nefesi dediği bu gücü bilim çok net bir mekanizma ile açıklar. Kurak bölge morfojenetiği. İç Anadolu bir çöl değil ama ortalama 300-500 mm yağış alan yarı kurak bir bozkır. Ve bozkırlarda yağışın yetersizliği bölgenin susuzluğu anlamına gelir. Ve suyun olmadığı yerde mutlak heykeltıraş rüzgardır. Gündüzleri kavurucu sıcakta genleşen, geceleri dondurucu soğukta büzülen kayalar önce çatlar ve ufalanır. Ardından Tarhunza'nın nefesi devreye girer. Yani rüzgar. Rüzgar tek başına bu devasa taşları yontamaz. Onun bir yardımcıya, yontma kalemlerine ihtiyacı vardır ve bu yardımcı yerden havalandırdığı milyarlarca kum tanesidir. Saatte onlarca kilometre hızla esen rüzgar bu kumları bir zımpara kağıdı gibi kayalara çarpar. Bilimde bu fiziksel şiddete korozyon diyoruz. İç Anadolu gibi bitki örtüsünden yoksun, yağışın yetersiz olduğu yarı kurak bölgelerde rüzgar ağır kum tanelerini yerden ancak 1-1,5 metre yukarı taşıyabilir. Bu yüzden kayaların üstü değil, zayıf olan alt kısımları oyulur. Mitolojide askerin miğferi sanılan o üstteki sert tabaka şemsiye gibi kalır, altı ise yontulur. İşte karşımızda duran bu morfojenetik şekil mantar kaya adını alır. Geniş bir arazide etrafı tamamen aşındığı halde yıkılmadan bir iskelet gibi ayakta kalan o devasa yatay tortul kütleler ise şahit kayalardır. Onlar lanetlenmiş bir ordunun askerleri değil, Anadolu'nun sulak geçmişinden bugünkü yarı kurak bozkırına geçişine şahitlik eden zamanın sessiz anıtlarıdır. Tanrıların efsaneleri tabletlerde kalmış olabilir ama rüzgarın bu topraklardaki sınavı hala devam ediyor. Bugün Karapınar çevresinde rüzgar aşındırması efsanevi bir hikayeden ziyade insanın doğayla olan en gerçek, en sert varoluş mücadelesidir. Yanlış tarım ve bitki örtüsünün tahribi doğanın dengesini bozarak rüzgarın bu yontucu gücüne istemeden de olsa alan açmıştır. Ancak bozkır kültürü rüzgara karşı eğilmeyi bilse de kırılmamayı emreder. Anadolu insanı o taşa dönmüş orduların etrafına bugün rüzgar perdeleri çekiyor. Ağaçlandırma projeleriyle Kibele'nin toprağını Tarhunza'nın nefesinden korumayı öğreniyor. Kibrin yerini doğayla uyum alıyor.
İşte böyle. Bir yanda göğe kafa tutanların taşa dönmüş gölgeleri, diğer yanda rüzgarın ve kumun milyonlarca yıllık amansız zımparası. Coğrafya bize gösteriyor ki yeryüzü şekilleri sadece taştan ve topraktan ibaret değil. Onlar bizim korkularımızın, hatalarımızın ve hayatta kalma arzumuzun en somut halidir. İzlediğiniz her dağda, dokunduğunuz her taşta anlatılmaya bekleyen bir hikaye var. Peki sizce sıradaki hikaye nerede gizli? Ben Geokodex. Efsanelerin, mitolojinin ve bilimin kesiştiği yerde kanala abone olmayı unutmayın. Yerin üstünde kalın, hoşça kalın.